İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün biraz gecikmeli karşınıza çıktım. Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Evet, nasıl geçti? Bence çok zor geçmemiştir. Hani kişisel olarak zor geçmemiştir ama toplumsal olarak tabii bir takım enteresan şeyler oluyor. Gerginlikler böyle ufak ufak tırmanabilir. Hani dolunaya doğru gidiyoruz ya. Bunu daha önceki videolarda da zaten hep hatırlatıyorum. Dikkat edin. Bizim de etmemiz lazım diye. Sonuç olarak Uranüs Güneş karesi, işin içinde Satürn var. Kışkırtma var. Tahrik var. Dolayısıyla da böyle ani beklenmedik olayların içinde de kendimizi bulabiliriz. Bireysel olarak da olabilir bu. Hani böyle tedbirli olmakta fayda var açıkçası. Yani Uranüs Güneş, yani boğa ve kova. Biri toplumsal hareketler, bir diğeri, ikisi de sabit grup burç bu arada. Bireyselliği ön plana çıkarmak için. Tabii Satürn var. Diğer taraftan özgürlüğünü, bireyselliğini, dilediği gibi davranmayı ortaya çıkarmaya çalışan bir Güneş var. Ondan sonra ama diğer taraftan Uranüs'le birlikte tabii Satürn de var. Derece olarak uzak olabilir ama hala Satürn yani işin içerisinde. Gerçekten bu sıkıştırır, zorlar açıkçası. Böyle ani kopuş getiren gerginlikler getirir ki zaten hani toplumsal olaylarda bu daha çok geçerli. Bir de bu sabah biliyorsunuz bir uyandık ki ay neredeydi dedik dün. Türkiye'nin yükseleni yengeç ve ülke gündemi dedik. Önemli konular olabiliyor böyle durumlarda ve bir uyandık ki sabah konsolosluklar kapatılmış. Gerçi ben sabah değil öğleye doğru haberim oldu. Ondan sonra tabii neden olduğu, niçin olduğu bilmiyoruz. Açıkçası hangilerinin kapatıldığını da bilmiyorum ben. Ve böyle buna bir hani çapa atan bir şeyler vardır muhakkak. Bunun altından bir şey çıkar mı? Ya da ne çıkar? Niye yapılıyor? Tabii bunu siyasetçiler, işte bürokraside olan bitenler, neyse o kişiler daha çok biliyor ama çok şeyler değil açıkçası. Hiç güzel kokular gelmiyor açıkçası. O yüzden toplumsal alanlarda da böyle bulunduğunuz yerlere de dikkat edin yani arkadaşlar. Bunlar bir şey patlatabilirler, Allah korusun. Böyle durumlar var. Türkiye'nin çünkü haritasını etkileyen bir dolunay. Şimdi zaten etkilemişti. Bu bir işaret. Mesela 5 Mayıs tam etkiliyor. Yani 5 Mayıs'taki yine 14 derecede bu sefer tam yine buraya dik açı yapan bir yine ay tutulması yaşayacağız. Evet, tutulmalar biraz daha böyle bir ay önce falan da çalışıyor açıkçası. O yüzden gardımızı almamız lazım. Sağlam durmamız gerekiyor sevgili dostlar. Yani böyle o tarafı çok bilmiyorum aslında. Çok ilgilenemiyorum ya da vaktim olmuyor. Çok ilgi alanıma girmiyor. O yüzden çok detaylandıramıyorum. Hani yüzeysel konuşuyorum burada. Ama Türkiye haritasının etki aldığını gördüğüm ve bildiğim için özellikle başta siyasi kulvarlar, meclis, ondan sonra muhalefet partisi bilhassa burada çok ön sıralara çıkıyor. Hani dolunay haritasına göre. Umarım zorluklar çıkmaz. Bir an önce kolaylıkla her şey olur biter. Artık yani seçim hani seçim olsun da bitsin diye bakıyorum artık gerçekten. Yani gına geldi hepimize. Böyle bir de böyle işte kaotik durumlar da çıkma ihtimali var. Bir de onun tedirginliğini de yaşıyorsun bir yandan. Zaten bir yandan halkın geçim sıkıntısı var. Bir sürü baskı var açıkçası. Yani her köşeden bir zorluk var. Böyle durumlar sevgili arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeceğim bugün yine dolunayın etkileri aktif. Lütfen dikkatli olun gerginliklere. Hiç sanmalara girmeyin. Yani öyle sanmıştım, öyle zannetmiştim gibi yanlış anlamalara mahal verecek. Aslında yanlış anlama yoktur burada. Alttaki yatan nedeni örtecek bir sebep aranıyordur. Hani öyle yanlış anlaşılma oldu vesaire bir kıvırma modelleri bunlar. Bizim özel hayatlarımız için de geçerli bu. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bugün neler var? Evet, bugün ay bu arada yine Yengeç burcunda.
tüm gün. Çok da fazla açısı yok açıkçası. Şöyle baktığım zaman gece saatlerine, yani 4'üne geçeceğiz ya, cumartesiye doğru giderken işte gece saatleri biraz daha, yani bugünün akşam saatleri olarak düşünün, gerginlikler olabilir. Çünkü tam olarak o saatlerde Uranüs Güneş karesi kesinleşiyor. 4'üne girdiğimizdeki sabahın 04.50'sinde. O yüzden gece akşam saatlerinde, yani 3'ünün akşam saatlerinden itibaren böyle bir durumlar olabilir sevgili dostlar. Ve şunu da söyleyelim, mesela bugün ayın 3'ünde Ay tam Merkür'ün karşısından geçecek 14.08-15.08 arasında. İşte o da biraz duygusal anlamda yükselme, çıkışlar verebilir. Anlaşılmazlık, yanlış anlaşılmalar olma ihtimali var. Merkür nerede? Oğlak Burcu'nda, biraz daha akademik konularla ilgili olabilir. Mesela nerede? Devlet daireleri, hani önemli yerler, kurum ve kuruluşlardan, hani kişisel bazda değil de biraz daha genel olarak düşünün bunu. Ve bugün gece saatlerinde tabii Ay Güneş 150'liği var. Hani ben size anlatıyorum ya, ayın fazlarından bahsediyorum. Şimdi büyüyen önce büyüyor, sonra küçülmeye doğru gidiyor. Şimdi yine büyümeye doğru giderken artık büyümenin son çeyreği, yani 150'lik. Bu da en kritik fazdır. Bu en kritik ve zorlu bir fazdır. Bugün işte 3'üne girdiğimizde hemen 0-2 sıralarında Ay Güneş 150'liği var. Bu görüp ama görmemezden gelmek gibi bir şey düşünebilirsiniz. Öncesinde biliyorsundur, görmüşsündür, her şeyi bir güzel de farkındasındır. Yani öz Türkçesi böyle bunun. Ama üstünü kapamışsındır, boş vermişsindir, umursamamışsındır ya da bilinçli de yaptığını, bunu tabii ki söyleyebilirim, bilinçli yani. Buna benzer durumlar ve ciddi anlaşmazlıklar getirir. Duygusal manada da anlaşmazlıklar getirir bu ay fazı. Yani bu gece de böyle bir şey olabilir. Sabaha varmıyor Allah'tan ama yani gergin bir durum olabilir. Gün içinde temel açı yine güzel 2 tane var. Bir tanesi Uranüs'te sabaha karşı 4.27-5.27'de. Bu iyi, fena değil. Biraz daha farklı bakış açısıyla bakma verir. Bir diğeri güzel açımızda akşam saat 22-23 aralığında ayın Neptün'le güzel bir uyumlu 120'liği var. İşte bu istemek, dilemek, duaların kabulü, empati kurmak, duygusal yardımlaşma, sevdiğini söylemek, romantizm, sanat gibi, hani iyilikle daha çok, karşılıksız bu arada, alıp verme dengesini önemli derecede etkileyen güzel bir yerleşim. O da saat 22 sıralarında olacak sevgili dostlar. Umarım güzel şeyler yaşamışsınızdır. Bugün güzel açılar vardı. Biliyorsunuz, anlatmıştım dün. Ama daha çok böyle evde geçirmiş olabilirsiniz zamanınızı. Çünkü ay hani Yengeç burcundaydı. Evde ya da şöyle böyle daha çok hani aileyi ilgilendiren alanlarda zamanınız geçmiştir. Evin içinde güzel aktiviteler yapmış olabilirsiniz. Aile toplantıları olmuş olabilir ki bugün de aynılarını söyleyebilirim. Evet, bugünün güzel saatlerini söylüyorum arkadaşlar. Sabah başlıyor ve sürprizli, bakın bu sabah. Saat 7.58-8.50 sıralarında. Onun hemen öncesinde Ay Uranüs'e üçgen 60'lık yapacak pardon. Bu yenilikli, farklı bakmak, yeni bir şeye ayak uydurmak gibi düşünebilirsiniz. Heyecan yaratan konular da, haberler de gelebilir bu arada. Güzel bir açıdır. Bu arada bugün 4 tane saat vereceğim arkadaşlar. Bir tanesi sabah 08.50-9.42 arasında iletişimle ilgili konular. Yani çok haber duyabiliriz, çok telefonlaşabiliriz. Biriyle iletişime geçmek için de kullanabilirsiniz bu arada. Özellikle bugünün bu saati mesela sevdiğiniz insanlarla bağ kurmak için bence bu 8.50 itibariyle çok önemli olabilir. Zaten ister istemez de böyle bir iletişim trafiği içinde bulabilirsiniz kendinizi. Evet, diğer şanslı saatimiz bugün 14.03-14.55 saatleri arasında. O saatlere işte ayın Merkür'le karşıtlığı giriyor. Hani bu saati değerlendirin ama o ay Merkür karşıtlığı biraz ister istemez bir çekilme verebilir. Ne kadar uzak durmaya çalışsan, hani temas kurmayayım desen de böyle bir çekilirsin bazen.
bazı kişilere konuların içinde bulursun kendini. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz bu saatler arasında. Ve diğer saatimizde, yani yine güzel olan saatimiz akşam 20.39-21.47 aralarında. O da Neptün'ün üçgeninin olduğu saatlere denk geliyor. Evet, bugün de yine duygusal olarak ailemizle, evimizle, sevdiğimiz yerlerle böyle aidiyet duygusunu hissetmek isteriz. Eskiden mutlu olduğunuz anları, duyguları hissetmek, yaşamak istersiniz. Bunu belki bazen sevdiğin insanda, mesela eşinde, arkadaşında da yaşamak istersin. Hani alışkanlıklarımız var ya bizim. Ailemizden duyduğumuz o hissiyat. Yani mesela evin içinde bir yemek kokusu duyarsın, çocukluğunu hatırlarsın gibi düşünebilirsiniz. Veya sevdiğiniz birisi size bir şey, bir yiyecek, bir içecek, bir şey ikram eder. Ama sizin aklınız işte çocukken sizin annenizin veya sevdiğiniz birinin onu size nasıl verdiğiyle ilgili, hani o gibi bağlar bugün depreşebilir açıkçası. Hassas bir gün yine, duygusal. Böyle sevgili dostlarım, bugün bu yayını olduğu gibi çıplak yayınlayacağım size. Hiçbir yerini kesmeden. O yüzden hatam olduysa affedin diyorum. Ve siz yine de iyiliğe, güzelliğe, sağlığa, sevgiye niyet edin. Niyetlerimiz inşallah kabul olsun. Ben bugün ona niyet ediyorum açıkçası. Önce sağlığa, sonra güzelliğe, sonra imana, vicdana. Bunlar güzel olsun. Bunlara niyet edelim. Gerisi zaten geliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu bir cuma diliyorum sizlere.